ayrımcılık kokan bir bakış dahi burada suçtur. Leicester peyniri bu oluyor. Bu Leicester ismi peynirden mi geliyor? Vallahi buraya gelirseniz burada sadece böyle sundukları tadımlıklarla bile karnınızı doyurabilirsiniz yani. Burada mesela Türkiye'den gelen insanların zorlandıkları şey ne oluyor? Dil. Birinci derece dil. Evet, elma payımızı aldık. Bakalım tadı nasıl? Bu arada fiyatı da 5 pound. O sınırsız oturumu bir yıl doldurduktan sonra vatandaşlığı alabiliyor. İngiltere, Leicester, Melton, Mulberry'den Dünya herkese merhaba. Bugün burada çok özel bir festival var. Peynir Festivali, onu görmeye geldik. Bu festivali gezeceğiz ama burada tanışmış olduğum çok değerli bir iş adamı Kadir Bey ile beraber gezeceğiz. Hem festivali gezeceğiz hem de İngiltere'de yaşama dair birçok şeyi konuşacağız. Haydi başlıyoruz. Kadir abi merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Şöyle mikrofonunuzu bir takayım önce. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, bizler deyiz. Festival var dediler, geldik. Evet. Sizinle de tanışmış olduk. Evet. Ne göreceğiz? Evet, tam zamanında gelmişsiniz. Tam bu hafta sonu, 3. haftasında her zaman Mayıs'ın hafta sonunda burada Peynir Festivali oluyor. Burada birçok güzellikler var içeride. Hep beraber gezelim. Hadi gezelim o zaman. Peki. Peynir deyince tabii daha çok Fransa aklımıza geliyor ama İngiltere'nin bu Leicester bölgesinin peynir konusunda namı bayağı büyükmüş. Şimdi peynirleri göreceğiz bakalım. Evet. Festival tabii bedava değil. 6 pound ödeyip o şekilde festivale girdik. Bakalım bizi de bekliyor. Burası böyle bir pazar yeri gibi. Evet. Burası normalde hayvan pazarı. Bunun üç tarafında açık arttırmayla burada haftanın belli günlerinde hayvanlar, küçükbaş, büyükbaş, kanatlı hayvan, her türlü hayvanların açık arttırmayla satış yapıldığı yer. Buralar hafta sonu bu şekilde fuarlar olarak kullanılıyor. Evet, bir bakalım nasıl peynirlermiş. Gördüğünüz gibi burada çeşit çeşit peynirler var. Yani Fransız peynirleri de var. Birçoğunun ismini göreceksiniz zaten üzerinde farklı Fransızca isimler de var. Abi şurada tadımlık da veriyorlar herhalde. Tadımlıklar da var. Vallahi buraya gelirseniz burada sadece böyle sundukları tadımlıklarla bile karnınızı doyurabilirsiniz yani. Yemek nasıl burada? Yemek kültürü nasıl? Bunlara ait öyle çok fazla zengin yemek çeşidi yok. Daha çok böyle dışarıdan yemekler alıyorlar evlerine. Kahvaltıda da daha çok böyle bunların kendilerine ait fasulye var, kuru fasulye. Konserve kuru fasulye, onu yiyorlar, peynir yiyorlar. Böyle birkaç şey var böyle, yani meşhur bu. İngiliz kahvaltısı meşhur. Peynirleri sadece yapmıyorlar, peynirlerin kitabını da yazıyorlar. Yani tarihçileriyle beraber burada yapılan peynirlerin kitabını yapıp şuraya koymuşlar. Peyniri yapmak isterseniz bu kitaplardan da istifade edebilirsiniz. Peynir fuarını geziyoruz ama tabii peynirler de böyle çok ucuz değil. Gördüğünüz gibi şu peynirin fiyatı 39 pound kilosu. Burası 37 pound. Yani peynirler de az para değil. Demek ki kıymetli peynirler. Elma payında çok iddialı bir yeri var. Birincilik de almışlar. Ama bir porsiyonu 5 pound gördüğünüz gibi. Hi, my name is Claire Kavanagh. This is Kavanagh's, and we specialise in award-winning pies, which we've sold out of. So we have stewed apple here with a little bit of spice. Then we add shortbread biscuit made with butter. So this is nice and crunchy. And then we top it with custard. Traditional British dessert. Ta-da! Thank you very much. You're welcome. Evet, elma payımızı aldık. Elmadan payımızı aldık. Turta. Bakalım tadı nasıl? Bu arada fiyatı da 5 pound.
Güzel, sosu çok güzel. Ama o elma mıydı ki? Belli değil ki o. Emin misin emmi? Ya bu elma da bir ekmek bunun içindeki. Esas malzeme alttaymış. Yani kremanın altında gördüğünüz gibi elma. Kremanın altında bisküvi var. Bisküvinin de altında bu şekilde elma var. Hepsi beraber gerçekten çok güzel bir lezzet oluşturmuş. Yani ödül almışlar ama boşuna almamışlar. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli. Pazar bayağı büyük bir pazarmış. Yani orada girişte ufak bir hol zannettik ama içeride yani nasıl söyleyeyim bir hal var. Ve her tarafta değişik değişik peynir kütlelerini görüyoruz. İştahımızı da kabartıyor aslında. Bir bakalım. Hi, Batman. Where's the Joker? I'm here just to cheer the kids up, and yeah, that's what I'm here for. I love it. I can do this completely voluntary. I don't get paid. I've always been about charity. I'm not what you class as the guys that go around, yes, I want some money for a photo. I will allow people to take photos, whatever. I'm committed to doing good. Leicester peyniri bu oluyor. Yani içi kırmızı kestiğiniz vakit gerçekten tadına da baktık. Tadı da çok güzel. Burada envai çeşit peyniri bulabiliyorsunuz. Küflüsünden, normalinden. Peynirler yıllanmış peynirler. Tabii yıllanmış olmasından kaynaklı peynirlerin de ayrı bir lezzeti var. Kadir abi güzel bir ambiyans. Güzel. Kalabalık. Geniş katılım var. Şimdi bu Leicester ismi Evet. peynirden mi geliyor? Yani peynire isim verilmiş. Yani kesin olarak peynirden bir isim geliyor, isim bir peynirden geliyor onu bilemiyoruz. Ama Leicester peyniri. Ama Leicester peynir diye geçiyor. Kırmızı Leicester peynir diye geçiyor. Peki nasıl bir şehir burası? Burası çok otantik. Herkes farklı yerlerden hatta buranın farklı bölgelerinden kendi çiftliklerinden yaptıkları otantik olan peynirlerini getiriyorlar. Bunun yanında peynir dışında kendi hazırladıkları ev yapımı, el yapımı yemekler getiriyorlar. Çeşit çeşit ürünler getiriyorlar. Yani balından tutun pastasına kadar birçok şey satılıyor burada. Burada genelde büyük marketlerde, zincir marketlerde direkt olmayan daha otantik şeyler oluyor. Biraz da sizin hikayenizi dinlemek istiyoruz. Buraya ne zaman geldiniz? Ne iş yaparsınız? Yaklaşık 7-7,5 yıldır buradayız. Burada Leicester'da yaşıyoruz. Daha önce İstanbul'daydım. Turizm işi yapıyordum. Şu anda burada kargo işi yapıyoruz. Parcel delivery, kargo delivery'si yani yapıyoruz. Yani böyle buraya gelip işinizi kimse almaz. Şöyle işinizden de biraz bahsediniz. Mesela Türkiye'den birisi gelse, böyle bir iş yapsa veya böyle bir işe dahil olmak istese. Yani tabii önce burada çalışma izni olması lazım ve ehliyeti, geçerli ehliyeti olması lazım. Artı aracı olması lazım. Kazancı nasıl? Yani değişiyor. Günlük yaptığı işe göre 50 pound'la 200-250 pound'a kadar çıkıyor. Peki burada yaşam pahalı mı? Bu Covid'den sonra bir yükselme oldu. Hayat zorluğu oldu, burada oldu. Fakat kazançla giderleri karşılaştırdığın zaman tabii yani başka yerlerle kıyaslanmayacak kadar daha iyi. Veya kıyasladığımız zaman daha iyi burası. Yani burada birçok şey ucuz. Peynirler çok ucuz değildi. Burada tabii fuar, bir kere buraya katılım ücreti ödüyorlar, kira ödüyorlar. Ondan dolayı burada pahalı. Kaşar peynirleri oralarda zincir marketlerde kilosu 9-10 pound'dan yüksek değildir. 5 pound'dan 10 pound arası değişir kilosu. So we've got our red Leicester. We also make a blue cheese and a Shropshire blue, and our Bosworth Field, which is a Philly style cheese. It's quite creamy but crumbly. So the colour comes from, it's a natural plant dye called a natto, and it comes from a nut of a South American bush. You can see on that picture us putting the annatto in the milk, and it gives it that deep orange colour. How much is it? It's £28 kilo, so we can cut you whatever size piece you like. Evet. Thank you very much. You're welcome. Biraz daha böyle İngiltere'deki yaşamdan bahsedecek olursak. Burada mesela Türkiye'den gelen insanların zorlandıkları şey ne oluyor? Dil. Birinci derece dil. Halbuki İngilizce yani evrensel bir dil. Az çok biliyorlar. Ama burada konuşulan da şimdi gördüğünüz konuşulan dil de bize okulda okuttuğumuz yani gördüğümüz dil bayağı bir fark ediyor. Yani insan geldiği zaman ilk başta İngilizce öğretmeni dahi olsa önce bir aksanına alışması zaman alıyor. Bir bu. İkincisi burada hayat çok kurallı. Yani burada araç kullanırken bir insanın kaza yapması çok zor. Çok aşırı kuralı ihlal etmişse ancak o zaman kaza yapar. Burada her şey kural. Kurallar manzumesidir burası. Dikkatimi çekti. Burada yabancı da çok var. Gerçi pazarda daha çok İngiliz görüyorum. Ama Evet. dışarıda caddede yürürken
çok yabancı insan var. Ya ben yabancı diyorum ama belki onlar İngiliz vatandaşıdır. Orijinal olarak yabancı. Tabii hepsi British vatandaşı. British diyoruz biz İngiliz'den ziyade British vatandaşı. Ayrımcılık kokan bir bakış dahi burada suçtur. O kadar. O kadar. Hiç maruz kaldınız mı? Yok, ben hiçbir yerde maruz kalmadım. Burada bir yabancı kökeninden dolayı, yani dini, ırkı, teni farklı olduğundan dolayı burada hiçbir yerde bunu hissetmez. Çocuğumuz mesela okulunda okurken yani öğretmenini görseniz bu öğretmen mi yoksa şu anda Kabe'de namaz kıldıran imam mı diye sorgularsınız. Yani başında takkesi, uzun sakalı, üzerinde bizim hani dediğimiz entari uzun. Bu şekilde derse giriyor. Bu bir matematik hocası hem de. Din dersi değil. Evet, matematik hocası. Okuldan çocuklar çok memnun. Sebep ödev vermiyorlar. Ödev yok. Çocuklar derste öğreniyorlar. Ödev yapmadan çocuklar yani turist gibi gidip geliyorlar. Ve burada dinlere karşı saygı korunması için şu anda bazı okullarda, liselerde din dersleri mecbur. Hangi din mensubu, neye hassasiyeti var onu öğrensinler diye. Turizmcisiniz yani az çok bilirsiniz. Buraya gelmek zor mu? Yani buraya ne için geleceğine bağlı. Eğer turistik olarak gelecekse Türkiye'de gelirini gösterecek. Yani geldiği ülkede gelirini, sabit gelirini gösterecek bir şeyler olması lazım. Sabit geliri olması lazım. Geri dönmesini gerektirecek sebepler olması lazım. Buraya iş yapmak için kabiliyeti olan bir çalışan, mühendis olabilir, usta olabilir, berber olabilir. Buna benzer ispatlayabiliyorsa bu şekilde buraya gelebiliyor. Bunun kolaylıkları var. Peki buraya gelen bir insan vatandaşlık süreci nasıl oluyor? Burada 5 yıl çalıştıktan sonra Vergi ödedikten sonra. Tabii vergisini de ödüyor. Vergiler ne kadar? KDV %20. %20. Normal şirket gelir vergileri %19. %19. 5 yıl çalıştıktan sonra indefinite yani sınırsız oturum hakkını elde ediyor. O sınırsız oturumu 1 yıl doldurduktan sonra vatandaşlığı alabiliyor. Toplam 6 yıl sonra vatandaşlık alabiliyor. Ya o kadar güzel anlattınız ki buraları ya. Biz ülkemize cennet vatan diyoruz. Ya bir cennet vatan gibi de burayı anlatmış oldunuz. Hiç mi olumsuzluğu yok? Yani ülkemiz gerçekten cennet vatan. Coğrafi olarak, iklim olarak çok güzel. Burada olumsuzluk nedir? Bir, yani farklı bir kültürün hakim olduğu bir ülkede yaşıyorsunuz. Yani olumsuz olarak ben çok fazla bir şey görmedim. Bir iklim var, bir de denizleri, her yer mavi değil. Bu bölgeye ait bir çok meşhur dondurma var. Belli kuyruk da var. Evet, Furnace diye. Burada her zaman kuyruk olur. Buranın yeri de, çiftliği de bu geldiği, yapıldığı yer de buraya yakın. 5-10 dakika mesafede. O kadar yakın mı? Yakın yani, hem de bizim yolumuzun üzeri. O zaman uğrayalım oraya biz. Tam uğrarız. Orada göreceksiniz aynı böyle kuyruklar var. Ya biz hani orada kuyruğa girmezdik diye düşünüyorum ama ama demek ki orada da kuyruğa gireceğiz. Problem değil. Orada da kuyruğa gireceğiz ama çiftliğinden yiyelim. Evet. Pazara gelmişken turuncu peynirimizden de almış olduk. Leicester peyniri. Evde çocuklar da yesinler. Burada pazarın çıkışında da, daha doğrusu festivalin çıkışında da insanlar dışarı çıktıkları vakit aldıkları peyniri oyluyorlar. Hangisi daha fazla oy alırsa da festivalin birincisi, ikincisi o şekilde peynirler seçilmiş oluyor. Biz de şöyle aldığımız peyniri burada şimdi yazacağız ve oylamaya katılmış olacağız. Evet, buraya da geldik. Burada da aynen sıra var. Ama kararlıydık yani. Dondurmayı çiftlikten yemeye. Bakalım tadı nasıl? Burada koyunlar genelde hep çift yavruluyor. İkiz yavruluyorlar. İkişer tane yavrusu oluyor. Dışarıda görürsünüz otlarken koyunları. Yanında hep ikişer tane kuzusu vardır. İkiz. Fiyat politikaları da ilginç. Eğer bir kupa alırsanız 3.70, 2 kupa 4.80, 3 kupa 5.90. Yani birinci kupadan sonra fiyat dumping yapıyor. Sadece 1 pound 10 peni artıyor. Thank you very much. Çiftlikte dondurmalarımızı da aldık.
Hayvanlar yan tarafta böyle yeşilliklerde otlanıyorlar. Biz de şimdi onlardan yapılmış sütle güzel dondurmamızı aldık ve yeşilliklerde bu dondurmayı yiyeceğiz. Programımızı da burada kapatıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Kadir Bey, gerçekten yani güzel bilgiler aldık sizden. Tekrar bekleriz. Her zaman kapımız açık. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.